Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi yuvarlak motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım motif desenini istediğiniz ölçülerde ve büyüklükte yapabilirsiniz. Bu motifleri çanta süslemelerinde, masa örtüsü olarak, bardak altlığı ya da servis altlığı olarak da örebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken koton iplik kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,5 mm ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi motifin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir ve halkanın içerisine 17 adet ikili trabzan yapalım. Ve başlangıç zinciri ile birlikte toplam 18 adet ikili trabzanı yaptım. İlk yapmış olduğumuz zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. Bir, iki, üç, 4 adet zincir. Kaydırmayı yapmış olduğumuz trabzandan sonra gelen trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan, bir zincir ve bu şekilde altta yapmış olduğumuz tüm trabzanların tepesine aralarında bir zincir yaparak ikili trabzan yaparak devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman bir tane trabzan kaldı. Bunun da tepesine ikili trabzan yaparak sırayı tamamladım. Bir zincir ve yapmış olduğumuz üçüncü zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlayalım. Ve daima sıranın başında önce 3 adet zincir yapıyoruz. Bir alt sırada aralarında bir zincir yapmıştık. Bu kez her bir trabzanın arasında 2 zincir yapacağımız için 3 zincirden sonra 2 tane daha zincir yapıyorum. Alt sırada başlarken 4 zincirle başlamıştık. Burada 5 zincir ile başlıyoruz. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan ve üçüncü sırada aralarında 2 zincir yaparak sıra sonuna kadar her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 adet zincir, 1, 2, 3. zincirin tepesine kaydırma yaparak sırayı tamamlıyoruz.
Şimdi dördüncü sırayı yapacağız. Önce 3 adet zincir. Alt sırada 2 zincir yaptığımız için bu sırada 3 zincir yapacağız. O yüzden toplam 6 tane zincir yaptım. Ve her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağız. Aralarında 3 zincir ile. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 3 adet zincir, 1, 2, 3. zincirin tepesine kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bu kez trabzanlar arasında toplam 1, 2, 3 zincir yapmıştık. Bu sırada 4 zincir yapacağımız için önce 3 adet zincir ve sonra 1, 2, 3, 4. Her bir trabzanın tepesine ikili trabzan. 4 zincir. Sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Ve bu şekilde daireyi istediğiniz kadar büyütebilir ya da küçültebilirsiniz. Her sırada bir zincir artırarak desen yükselmeye devam edecek. Sihirli halkadan sonra yapmış olduğumuz toplam 18 adet ikili trabzan sırasından sonra ikili trabzanlar arasında bir zincir, yani ikinci sırada aralarında bir zincir. Üçüncü sırada aralarda iki zincir. Üçüncü sırada aralarda 3 zincir ve şu anda dördüncü sıraya geçtiğimiz zaman aralarında 4 zincir. Her bir sırada bir zincir artırarak deseni yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz. Ve istediğiniz ölçüye ulaştıktan sonra son sırayı yapalım. Sıranın sonuna gelip kaydırmayı yaptık. Bir zincir ve burada 3 tane zincir yaptığımız için yapmış olduğumuz sık iğne sayısı 2 2 olması gerekiyor. Yani 1 2 2 adet zincir. Öndeki 2 ilmeği aldım. Tekrar 2 adet sık iğne. Sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Önce 2 tane sık iğne, 2 zincir, öndeki ilmekten alarak tekrar kaydırma ve 2 adet sık iğne. Sonraki boşluğa önce 2 sık iğne, 2 adet zincir, kaydırma, 2 sık iğne ve bu şekilde bütün halkaların içerisine aynı işlemi tekrar ederek devam edelim. En sonki yapmış olduğunuz sırada kaç zincir yaptıysanız bir eksiği kadar sağ tarafa ve sol tarafa sık iğne yapmanız gerekiyor. Alt sırada 3 tane zincir ile deseni tamamladığımız için sağ tarafta 2 sık iğne, sol tarafta 2 sık iğne. Diğer halkaya geçtiğim zaman yine 2 2 2 2. Üst sırayı 4 tane zincir yaparak tamamladıysanız bu kez sağ tarafa
3 sık iğne, sol tarafa 3 sık iğne. 3 3 şeklinde deseni yükseltmeye devam edebilirsiniz. Şimdi sıranın sonuna kadar sık iğneleri yapalım. Tüm boşluklara sık iğneleri yaptım ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 sık iğneden sonra ipi burada keselim. Ve ilk yapmış olduğumuz ilmeğin içerisinden tığı geçirerek gizli ilmek kaydırması yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde belli olmadı. Ve bu ilmeği de arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleyebilirsiniz. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.